Roma dönemine açılan bir kapı. Felaketin içinden yükselen tarihin fısıltısı. Lavlar arasında donup kalan insanların ve şehrin bize ulaşan son anları. Hepsi bu videoda. Benimle birlikte Pompei şehrini keşfetmeye hazır mısınız? Şehre giriş yapıyoruz. İşte Pompei antik kenti. Butik bir otel ama gayet güzel. Tarihin ayak izlerini takip ettiğimiz Vezüv Yanardağı'nın lavları arasında kalmış şehir Pompei. Napoli'de konaklıyoruz. Talha için biraz meyve almak istedik ve yerel halkın içine karışmak istiyoruz açıkçası. Sadece turistik yerleri gezip görmek istemiyoruz. Nereden alışveriş yapıyorlar mesela, onu görmek istiyoruz. O yüzden böyle büyük bir markete geldik. Bayağı büyük, park alanlarını da görüyorsunuz. Bu marketten hem bir şeyler alacağız hem de size market fiyatlarını göstereyim. Bakalım İtalya, Napoli'de market fiyatları nasıl ya da marketlerde neler satılıyor? Haydi hep birlikte girelim. Makarna çeşitleri var. 4 euro, 5 euro. Hani porsiyonuna göre değişiyor. Bakayım. Köfteler, değişik böyle ürünler var, bakalım. Makarna 1.98 euro. Bu 2.40. Porsiyona göre değişiyor anladığım kadarıyla. Her yerde görüyorum bunu. Şeyde de, Yunanistan'da da görmüştüm bunu. 29 euro. Oh. Tapot salatası var. 29.90. Hurmalar var. 4.90. Bu da olmamışı. 2.20. Elmalar 2.60. Meyve suları var. Ne kadarmış? 1.60. 1.65. Genelde 1.60 bandında. 1.35. Değişiyor. Burada pizzalar var. Pizza çeşitlerinin fiyatları var ve bence gerçekten çok uygun. Margarita 8.90, güzel. Pizza almaya geldik. Harıl harıl çalışıyorlar, görüyorsunuz. Sırayla alınıyor. 0.5. Şu an 1. sırada. Daha 5. sıradayım. 5 geldiğinde pizzamı alacağım. Oo, kızarmış tavuk 5.90. Gayet güzel. Dondurma 2 euro anladığım kadarıyla, ya da 2,5 euro. Değişik çeşitler. Güzel görünüyorlar. Bizim karnımız aç. Aç olmasa kesin dondurma alırdım. Çeşit pastalar var. O tartoletler. Çok hoş. Harika. Ay çok güzel. Ve bakın şu ikisi 3 euro. Ceviz 3.90. Üzüm 2.70. Kocaman kestaneler bayağı büyük. 6.50. Patates 2.40. Karpuz var 1.87. 1.50 kavun. Patlıcanlar 1.90. Kavun var 1 euro. Marketten şimdi çıktık arkadaşlar. Market o kadar kalabalıktı ki doğru düzgün çok bir şey çekemedim. Yani elimden geldiğince çekmeye çalıştım ama her yerden insan çıkıyordu. Ama çok hoşumuza gitti. Gerçekten İtalyanlar sıcak insanlarmış. Şu anda anladık. Marketin içi de çok güzeldi. Her şey vardı. Karnınızı doyurabileceğiniz pizzalar, böyle hamur işleri, pastalar, tatlılar ve masalar da vardı. Marketin önüne koymuşlar. Orada da yiyebiliyordunuz. İşte kahvenizi alabilirsiniz, içeceklerinizi alabilirsiniz, portakal suyunuzu alabilirsiniz. Ve biz çok rahat ettik. Hani biz burada yabancıyız ve geneli yerel halk belli. Ama
Ben hiçbir bakışla karşılaşmadım. Çok rahattım. Yani tek tesettürlü insan bendim. Herhangi bir tesettürlü başka birisini görmedim. Ama herhangi bir bakış da görmedim kendime karşı. Yunanistan'da mesela öyle değildi. Biraz bakışlar oluyordu. Hani böyle rahatsız edici bir şeyle karşılaşmadım ama yine de bakılıyordu. Burada öyle bir şey yoktu. Çok rahattı herkes. Halktanmışız gibi. Alışverişimizi yaptık. Şimdi otelimize gidiyoruz. Otelde yemeklerimizi yiyeceğiz. Eğer vakit bulabilirsem onları da gösteririm, neler aldığımızı, ne kadar tuttuğunu gösteririm. Biz bugün Napoli'de konaklıyoruz ama tam Napoli'nin merkezinde değil, daha dışında bir yerde, bir yerleşim yerinde konaklıyoruz. Bölgenin tam adını bilmiyorum açıkçası. Daha sakin bir yer. Hatta otelimiz köy gibi bir yerde desem yeridir aslında. Öyle bir yerde konaklıyoruz. Şimdi de market alışverişimizi yaptık. Otelimize doğru geçiyoruz. Hem böyle marketleri görelim istedik, hem meyve alalım. Meyve yiyelim. Pizza falan da aldık. İşte meyve suyu aldık. Yoğurt bulduk. Yoğurt aldık. Talha yoğurt çok seviyor. Ve otelimize doğru gidiyoruz. Şu anda 4 dakikalık yolumuz var. Birlikte geçiş yapalım. Sokaklarda kimse yok. Birkaç tane araba ama yaya olarak çok kimseyi göremiyorum. Ama herkes marketteydi. Market çok kalabalıktı. Otelimize doğru gidiyoruz. Otelin girişini de göstermek istiyorum size. Kendimiz giriyoruz otele. Bize bir kart verdiler. O kartı okutuyoruz. Kapı açılıyor. 300 metre sonra bakalım, hep birlikte gidelim. Size otelin gece görünümünü de göstereyim. Sabah da gündüz görünümünü gösteririm. Evet, otelimize geldik. Bizdeki kartı okutup içeriye gireceğiz. Kapıda açılıyor bu şekilde. Güzel bir güvenlik önlemi olmuş bence. Butik bir otel ama gayet güzel. Temiz. Oralara da arabamızı park edebiliriz. Talha, camdan mı bakıyorsun? Güzel mi? Beğendin mi oteli? Otelin en güzel özelliğinden bahsedeyim size. Sabah kahvaltınızı seçebiliyorsunuz. Yani ne yemek istediğinizi seçebiliyorsunuz ve odanıza gönderiyorlar kahvaltınızı. İstediğiniz tercihte bulunabiliyorsunuz. Ve saatini de seçebiliyorsunuz. İşte saat 8'de gelsin, 8.30'da gelsin, 8.45'te gelsin. Yani kahvaltınızın saat kaçta geleceğini siz belirliyorsunuz. Bence gerçekten çok güzel olmuş, çok güzel düşünülmüş. Zaten odamızda güzel bir balkonumuz da var. Hani kahvaltımızı güzelce balkonumuzda yaparız. Bence çok güzel düşünülmüş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Hani odaya gelen bir kahvaltıyla. Hani bunca yıldır geziyorum. İlk oldu. Hoşuma da gitti. Bakalım nasıl? Sabah tekrar göstereceğim size. O zaman iyi geceler. Burası da bizim balkonumuz. Bir bahçe manzarası var. 2 tane de koltuğumuz var. Yan tarafta da düğün var. Herkese günaydın. Kahvaltımız geldi. Kutu içerisinde geliyor. Açalım kutuyu. Ben sizden önce açıp baktım. Ve kötü bir sürprizle karşılaştım. Kahvaltı gayet güzel görünüyor. Ama bu gördüğünüz domuz etiymiş. Bunu bilmiyorduk. Yani dün seçerken pork yazmıyordu. Demek ki sadece pork'a göre bakmamak gerekiyormuş. Sormak da gerekiyordu. O bizim hatamız oldu. Yani genel anlamda bu şekilde güzel görünüyor. Ama dediğim gibi bunlara dikkat etmek gerekiyormuş. Bu domuz etiymiş. O yüzden onu yiyemeyeceğiz. Çikolatalar var. Ne? Ekmek. Bunlar ekmeğin üstüne sürülecek reçeller. Bu çay için, kahve için galiba. Şeker. Yani çok bize hitap etmiyor. Bence bizim kahvaltılarımıza çok hitap etmiyor. Böyle tatlı çeşitler. İşte kruvasan. Galiba bu ekmeğin içerisindeki de domuz eti. Bunları da yemeyeceğiz. Bunlar da meyve sularımız. Yiyebildiğimiz kadarını yiyeceğiz artık. Bakalım, bize afiyet olsun. Size reçellerini de göstereyim. Böyle bizdeki gibi değil. Daha çok marmelat gibi reçelleri. Ekmeğin üstüne sürmelik galiba. Ekmek de böyle kızarmış ekmek. Tatlıları yedik. Güzeldi.
Ama tabii sabah kahvaltısı için tatlı seven bana bile çok ağır geldi açıkçası. Diğerlerini yiyemiyoruz ne yazık ki. Onlarda çünkü domuz eti var. Bunları da yedik. Meyve sularımızı da içtik. Talhacık da avokadosunu yedi. Dün marketten almıştım. Avokadosu gerçekten güzelmiş, lezzetliymiş. Yaklaşıp biletimizi alıyoruz. Sonra çıktığımız yerden de gidiyoruz. Introdurre il biglietto. Arrivederci. Ritirare il resto. Arrivederci. 3 saatlik yol için 17 euro bir ödememiz oldu. Bu şekilde kendimiz ödüyoruz. Pompei Antik Şehri'ne geldik. Şimdi arabamızı park ettik. Eğer buraları gezme şansınız olursa ve arabayla gelirseniz size tavsiyem hemen Pompei Antik Şehri'nin girişinin yakınındaki park alanına park etmeniz. Gelirken yolda başka park alanları da var. Oralar yürümeniz gerekiyor Pompei'ye kadar. Ama bu direkt girişin hemen yanında. O yüzden yorulmamış olursunuz. Aklınızda bulunsun. Ben de araştırmıştım. Araştırırken burası karşıma çıkmıştı. Şimdi arabamızı park ettik ve Pompei'ye doğru gidiyoruz. Biletimizi almamıştık. Bakalım eğer çok sıra yoksa buradan alırız ya da online olarak alırız. İnternetimiz var zaten. Çok sorun değil. Eğer çok sıra yoksa da buradan alırız. Daha rahat olabilir. Şimdi Talhacık'la beraber Antik şehre doğru ilerliyoruz. Saat şu anda 3. 5'te kapanıyormuş. 2 saatimiz var. 2 saatte artık ne kadarını gezebilirsek. Buralarda pizza restoranları var. Güzel de görünüyor. Belki çıkışta da bir pizza yeriz artık buraya kadar gelmişken, değil mi canımın içi? Hadi bakalım. İtalya'da tuvaletler ücretli. Genellikle 1 euro bandında oluyor ve ödemeyi bu şekilde nakit ya da kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Yanımızda bozukluk bulundurmamız tabii faydalı olabilir. Girişe geldik. Biletimizi aldık biraz önce ve şimdi giriş yapıyoruz. Evet, antik kente giriş yaptık. Talhacık herkesin göz bebeği oluyor. Her gördüğü, her gittiği yerde ilgi odağı olmayı başarıyor. Biletten de bahsedeyim biraz. 20 euroya ve 24 euroya biletler vardı. 24 euro olanın içerisinde burada yeni keşfedilen villaları görme şansı da vardı. Biz onu almak istedik aslında ama saat 3 olduğu için yakında kapanacağını söyledi oradaki görevli ve ondan almayın dedi. O yüzden biz 20 euro olana aldık. Yani o yeni bulunan villalara giremeyeceğiz ne yazık ki. Olsun, diğerlerine gireriz, diğerlerini görmüş oluruz. Evet. Benimle birlikte Pompei şehrini keşfetmeye hazır mısınız? Bakalım ben hazır mıyım? Çünkü çok ciddi yokuşlar yürünüyor. Ve başlayalım. Böyle bir kapıdan şehre giriş yapıyoruz. İşte Pompei antik kenti. Yıllar önce, yüzyıllar önce Vezüv yanardağının patlamasıyla tarihe gömüldüğü sanılan ama bizlere kadar ulaşan tarihi şehir. Allah gerçekten bu şehri saklayıp bizim görmemizi istemiş. Bence bizlerin görmesini istemiş. Yıllar önce yok olduğu düşünülmüş ya da ama günümüze kadar saklanmış kocaman bir şehirden bahsediyoruz. Şu anda şehrin meydanındayız ve ilerliyoruz.
size şehrin meydanını göstermek istiyorum. Yani meydan olduğunu düşünüyorum buranın. Şöyle büyük bir meydan var. Ve buradan sırayla evlere doğru ilerliyoruz. Yani bazı evler açık, bazı yapılar açık. Bunların bazılarını görebileceğiz, bazılarını göremeyeceğiz. Bazıları daha erken kapanıyormuş çünkü. Görebildiğimiz kadarını şöyle bir bakacağız. Buraya gelmeden önce araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ben yol üzerinde biraz araştırabildim. Birkaç böyle gideceğim, göreceğim yerleri haritada işaretledim. Yani Pompei Antik Şehri çok büyük bir şehir. O yüzden mutlaka gideceğiniz, görmek istediğiniz yerleri araştırmanızı tavsiye ederim. İşaretlemenizi tavsiye ederim. Sonra o yerlere göre giriş yaparsınız. Çünkü bakın içeriye doğru sürekli böyle labirent gibi her yerden bir tarih fışkırıyor. Oh, ileride restoranlar da var. Pizza restoranı var. İlginç. Böyle bir antik kentin içinde görmeyi beklemiyordum açıkçası. Bakar mısınız? Bakın bu tarafa doğru da gidiyor. Yani burası bir şehir. Yıllar önce burada 12.000 kişiyle 20.000 kişi arasında insanın yaşadığı düşünülüyor. Kapıdan geçtik. Şehir çok büyük. Her köşesinde farklı bir şey var. Yani gerçekten bu şehirde yaşıyormuş hissi oluşuyor insanda. Böyle bu şehrin yaşayan sokaklarında dolaşıyormuşsunuz gibi bir his uyanıyor. Bakar mısınız? Arkaya doğru yol devam ediyor. Ve önüme doğru da yol devam ediyor. Haydi gidelim beraber. Buraya bebekle gelecek olanlar varsa onlara da tavsiyede bulunayım. Bebekle gelecekseniz tabii ki yolları görüyorsunuz. Hep taşlı. Bu yollara kesinlikle bebek arabasıyla gidemezsiniz. O yüzden mutlaka bir kangurunuz olsun. Kanguruyla rahat gezersiniz. Böyle dar sokaklarda yürüye şehri keşfediyoruz. Oo. Bakar mısınız? Sütunları olan bir ev karşımızda. Burada da bir bahçe var. Ve burada kaybolmamak elde değil. Çünkü gerçekten bir labirent gibi. Bakın. Şimdi burası da bir yol ayrımı. Bu arkamdaki de bir yol ayrımı. Ve ben hala düz devam ediyorum. Tabii düz mü bilmiyorum. Hemen bir sormam lazım. Buraları bir rehberle gezmek sanıyorum daha verimli olabilir. Çünkü biz şu anda kendimiz ne kadar görürsek ona göre geziyoruz ama bir rehberle gelmiş olsaydık burada kim yaşamış, ne olmuş, burası ne, hepsini anlatırdı muhtemelen. Burası bir evdi sanırım. Yani odaları ve verandası. Pompei Antik Kenti'nin amfiteyatrosuna geldik. Amfiteyatro bütün medeniyetlerde var sanki. Bilmiyorum, siz de böyle hissediyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yani nerede böyle bir tarihi bir şehir gezsek böyle bir tiyatroya mutlaka karşılaşıyoruz. Bazıları büyük oluyor ki burası gerçekten büyük. Bazıları daha küçük oluyor ama mutlaka bir tiyatro oluyor. İnsanların sosyalleşme ihtiyacı diye düşünüyorum ben. Yani eski zamanlarda bu tiyatroymuş. Şu anda sosyal medya. Her dönemde demek ki buna ihtiyaç var.
Her dönemde insanların sosyalleşmesine ihtiyaç var. Bu dönemde bu sosyal medya aracılığıyla yapıyor. Eskiden de böyle amfiteyatrolarda yapılıyormuş. Buralarda farklı etkinlikler düzenleniyormuş. Böyle sosyal medya falan demişken aklıma bir şey geldi. Bekir Develi'yi çok severim. Eminim sizlerden de takip edenler, sevenler vardır. Onun bir sözü vardı. Yani onun da herhalde ama onda duyduğumu hatırlıyorum. Şöyle bir şey demişti ve ben gerçekten çok etkilenmiştim o sözünden. Demişti ki Allah alemlerin Rabbidir. Sanal alem de buna dahildir. Aynen öyle. Sanal alem de buna dahil. Pompei antik kenti bizim gezerken yaklaşık 3 saatimizi aldı. O yüzden buraya biraz daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Biz biraz böyle hızlı gezdik. Her yeri gezip görmedik. Sadece ben buraya gelmeden önce işaretlemiştim. İşaretlediğim yerlere gittik. İşaretlediğim yerleri gezdik ve oraları gördük. Böyle her yeri göreyim, her yeri gezeyim derseniz çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Yani onu günler ayırmanız lazım. Çünkü burası kocaman bir şehir. Hepsini görmemiz, çeşit çeşit ev var. Hepsinin içine girmemiz çok mümkün değil. O yüzden bence buraya gelecekleri için tavsiyem, gelmeden önce mutlaka haritada işaretleyin. Nereleri görmek istiyorsunuz? Ona göre de bir rota oluşturun kendinize. O rotaya göre de gezinizi planlarsınız. Çok daha kolay bir şekilde ilerler. Dediğim gibi biz yaklaşık olarak 3 saatte gezimizi tamamlamış olduk. Biz sezon dışında gelmiş olmamıza rağmen çok ciddi bir kalabalık vardı. Yani sezonda yazın buraya gelinirse eminim çok daha ciddi bir kalabalıkla karşılaşılır. Bazı yerlerde hatta girmek için sıra bekledik. Ama hani çok sıra değil yani 2-3 dakika, 5 dakika bekledik. Hani böyle uzun kuyruklar yoktu. Ama dediğim gibi biz sezon dışında geldik. O halde bile çok kalabalık. Arabamızın park ücretini ödüyoruz. Bakalım kaç euro? 9 euro. Ne kadar kalmışız? 2 saat 43 dakika. 2 saat 43 dakika için 9 euro. Ödeme yapıyoruz. Bakın. Para üstüne alıyoruz. Şu ileride de bakın karavanlar görünüyor. Burası da kampingmiş. Kamp yapmak isteyenler için bir öneri olabilir. Evet, otoparkta arabamıza doğru ilerliyoruz. Tarihin ayak izlerini takip ettiğimiz Vezüv Yanardağı'nın lavları arasında kalmış şehir Pompei. Evet, Pompei'yi burada amfiteyatroda sonlandıracağım. Sonlandırırken Pompei hakkındaki görüşlerimi, düşüncelerimi, hissettiklerimi de sizlere anlatmak istiyorum. Tabii ki böyle büyük bir şehrin sokaklarında geziyor olabilmek beni çok etkiledi. Gördüğüm kadarıyla buraya gelen herkes etkilendi burada olmaktan ve bu tarihi yaşamaktan. Kim bilir neler yaşandı, kim bilir neler oldu. Bazılarını belki tahmin edebiliriz, bazılarını hiç bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da bu dünyanın gelip geçici olduğu. Ben de bu hissi uyandırdı en azından. Bu dünya gelip geçici. Burada yaşayan insanlar için de bakın geldi geçti. Yanardağın lavları arasında kaldı. Her birimiz için farklı sonlar, farklı bitişler olacak ve biz bilmiyoruz. Ne zaman, nerede son bulacak hiç bilmiyoruz. Böyle görmek gerçekten insana ölümü hatırlatıyor. En azından bana ölümü hatırlattı. Bilmiyorum size neler hatırlattı, size neler hissettirdi burada benimle birlikte gezmek. Yorumlarınızı bekliyorum, düşüncelerinizi bekliyorum. Benim için Pompei buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone olursanız çok sevinirim. Çünkü zor şartlar altında çekim yapıyorum şu anda. Minnacık bebeğim bana bakıyor. Yanına geleyim diye. Yanına gideyim diye, özür dilerim. Yanına gitmem için bana bakıyor. Zor şartlar altında çekim yapıyorum. Ve tabii ki kanalımın büyümesini istiyorum. Çünkü seyahat etmek beni heyecanlandırıyor. Hem de çok. Dünyanın her yerine böyle karış karış gezmek istiyorum. Gezebilmem için de tabii ki belli imkanlara ihtiyacım var. Bunun için de eğer sizler abone olup beğenip bol yorum atıp böyle çevrenize duyurabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka maceralarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.